Elif'in mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle Elazığ yöremize ait hem görsel güzelliği hem de nefis lezzetiyle sizlerden de tam not alacak taş ekmeği tatlısı tarifini paylaşmak istiyorum. Tatlımızın krebi için çırpma kabının içerisine 3 adet yumurtayı alalım. Üzerine 1 su bardağı su, 3 su bardağı süt, çay kaşığının ucu ile 1 fiske tuz ve 1 çay kaşığı kabartma tozu ekleyip çırpalım. Dilerseniz tel çırpıcıyla da çırpabilirsiniz. Daha sonra klasik su bardağı ile 2,5 su bardağı un ekleyelim. Ve tekrardan pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpalım. Kıvamı gördüğünüz gibi normal krep hamurundan bir tık daha sulu kıvamlı olması gerekli. Isıtmış olduğumuz yanmaz yapışmaz bir tavanın içerisine fırçayla çok az miktarda yağ sürelim. Üzerine yaklaşık 1 kepçe kadar harcımızdan alalım ve hızlı hareketlerle tavayı çevirerek yayalım. Orta ateşte çevirerek pişirelim. Pişen krebimizi bir tabağın içerisine alalım. Ben tavamı sadece ilk kullanımda yağladım. Sizler tavanıza yapışıyorsa yine çok az yağlayabilirsiniz. Kalan kreplerimizi de aynı şekilde pişirip hazırlayalım. Tatlımızın önemli bir püf noktası var. Kreplerimizin ince olması gerekli. Ne kadar ince dökebilirsek o kadar güzel olur. Ben son krebimi de pişirdim. Bakın gördüğünüz gibi kreplerimizi soğumaya bırakalım. Ve bu sırada şerbetimizi hazırlayalım. Yine klasik su bardağıyla 3 su bardağı şekeri tencerenin içerisine alalım. Üzerine 3 su bardağı su ekleyip ocağa alalım. Şeker eriyene kadar ara ara karıştıralım. Kaynamaya başladıktan sonra üzerine 1 tatlı kaşığı kadar limon suyu ekleyelim. Ve şerbetimizi kısık ateşte kaynama noktasında olacak şekilde 15 dakika kaynamaya bırakalım. Ve 15 dakikanın sonunda üzerine 1 dolu yemek kaşığı tereyağı, yani yaklaşık 50 gram kadar. Ben 1 pakette vanilya ekledim. Orijinal tarifte vanilya kullanılmıyor. Sizler isterseniz kullanmayabilirsiniz. Yağ eriyene kadar iyice karıştıralım. Daha sonra ocaktan alalım ve ılınmaya bırakalım. Tatlımızın ara katları ve üzeri için 2 su bardağı iri dövülmüş ceviz kullandım. Tamamen soğumuş olan kreplerimizin bir tanesini büyük boy yuvarlak borcamın içerisine aldım. Yani kreplerimiz soğuk, tatlımız ılık olmalı. Üzerine yaklaşık yarım kepçe kadar şerbetten her tarafına gelecek şekilde gezdirerek dökelim. Daha sonra üzerine biraz ceviz serpiştirelim. Üzerine ikinci krebimizi yerleştirelim. Yine aynı şekilde yarım kepçe kadar şerbetten gezdirelim ve biraz ceviz serpiştirelim. Aynı işlemleri şerbetimiz ve kreplerimiz bitene kadar uygulayalım. Benim hamurumdan toplamda 14 tane krep çıktı. Sizler daha ince dökebilirseniz biraz daha fazla çıkabilir. Dediğim gibi kreplerimiz ne kadar ince olursa tatlımız o kadar güzel olacaktır. 14. ve son krebimizi de üzerine yerleştirdikten sonra kalan şerbetimizin tamamını üzerine dökelim. Ve kalan cevizimizi de bol miktarda üzerine serpiştirelim. Şerbeti fazla geliyor diye düşünmeyin. Tatlımız şerbetin tamamını çekiyor. Üçgen dilimler halinde keselim. Ben tatlımızı kestikten sonra servis tabağına aldım. Tabağın dibinde kalan şerbeti de cevizleri üzerinden dökmeden üzerine gezdirerek dökelim. Boz fıstıkla üzerini süsledim. Harika görseli ve nefis lezzetiyle tatlımız servis için hazır. Tatlımızı ılık olarak servis edelim.
ılık olarak tükettiğimizde çok daha lezzetli oluyor. Elazığ yöremize ait bu nefis tatlıyı umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için ve ilginiz için teşekkürler.